Herkese kocaman bir merhaba. 17 saat yolculuğun ardından otelimize geldik. Neredeyim? Arjantin'deyim. Benim yurt dışı seyahat rotalarımda en büyük hayallerimden biriydi Arjantin ve Brezilya. Tango'nun sert, o tutkulu, dolu ezgilerinden sambanın kıvrak, neşeli havasına nasıl büründüğünü anlayamayacağım dansın topraklarına eğlenceli bir yolculuğu hep hayal ediyordum. Ve belgesellerde bazı gezi programlarında izlerken muhteşem manzaraları, şelaleleri, o egzotik toprakları, kültürü, sıcakkanlı insanları, kasabaları, şehirleri hep görmek isterdim ve gidilmesi gereken bir ülke olarak düşünüyordum. Bugüne kısmetmiş, heyecan verici, macera dolu bir gezinin bizi beklediğini düşünüyorum. Buradan hem bilgilendirici hem de hoşunuza gideceğini umduğum vloglarla karşınızda olacağım. Şimdilik sağlıcakla kalın, takipte kalın, selamlar. Plaza de Mayo bölgesindeyiz. Gezimize buradan başladık. Karşımda gördüğünüz Başkanlık Sarayı, hatta meşhur Madonna'nın filmi, o balkon sahnesi, film burada çekildiği için çok popüler bir yer olmuş. Şimdi birazdan bir katedral göreceğiz ve karşısı belediye binası, yine gösterdiğim yer. Buranın önemli meydanlarından birindeyiz. Sanırım şurası Madonna'nın o film sahnesinin olduğu yer. Evet, bu arada bir okul gelmiş, okul gezisi var. Kilisede kim adına? Noel Baba adına. Herkesin bildiği adıyla Noel Baba ama genel ismi olarak San Nikola, Aziz Nikola adına yapılmış olan bir kilise vardı. Demre'de biliyorsunuz Noel Baba hayatında geyik görmemiş, kar görmemiş. Finlandiya'ya gidiyoruz her sene Noel Baba'nın evine diye. Bali'deki denizciler de tabii denizcilerin azizi olduğu için Bali'den gelen denizciler de 11. yüzyılda geliyorlar, kemiklerini alıp Bali'ye götürüyorlar. Ekmeği, onu veriyorlar. Demre. Gerçekten. Tabii. Demre'lidir Noel Baba. Evet, öyle de yani. Kemikleri oradaki Aziz Nikola Kilisesi vardır. Ruslar için çok önemli bir yerdir. Oradan kemikleri alırlar, Bari'ye götürürler. Başkanlık Sarayı, bu arada rehberimiz uyardı. Az önce gösterdiğim yer şurası. Merkez Bankası, Başkanlık Sarayı burası. Madonna'nın film çevirdiği şu balkon sahnesi tam olarak burada gerçekleşmiş film. O nedenle bu meydan çok popüler hale gelmiş. Turistler, pek çok okul gördüm. Bu meydanda gördüğünüz şu taşların hepsi Covid'den ölenlerin anısına konmuş. Her birinin ismi yazıyor üzerinde. Hükümeti protesto etmek ve sağlık politikalarını protesto etmek adına yapılmış burası ve o taşlar her bir ölen kişiyi temsil ediyor. Çoğu yok burada. O yüzden ilgimi çekti, onu çekmek istedim. Şu an Plaza Mayo ve meydanında katedraldeyiz. Bu arada dipnot, şu anki son papa Arjantinli, İtalyan asıllı ve ilk kez Avrupa dışından bir papa seçilmiş. 13 yıl burada görev yapmış bu katedralde. Bu katedralin bir de öyle bir özelliği var. Onu da bir dipnot olarak geçmek istedim. Katedral gezisini şu anda tamamlıyoruz. Asıl çekmek yasak ama sanıyorum bu din görevlisiyle görüşen ve günah çıkaran birisi var orada. Yasak dediler, ben çaktırmadan çektim size. Vatandaş günah çıkartıyor. Acaba ne yaptı? La Recoleta mezarlığındayız. Burası ünlü bir semt ve aynı zamanda çok ünlü bir mezarlık, dünyaca ünlü. Başkanları burada yatıyor. Önemli savaşta ölmüş komutanlar. Pek çok kişi var burada yatan ve ben şimdi size kaybolmamak adına biraz da etrafı kolaçan ediyorum. Çok büyük çünkü bu mezarlık. Size buradan bazı çekimler yapacağım. Eva Perón burada yatıyor. Birazdan onun mezarlığını çekeceğiz. Bakalım neler göreceğiz. Evet, kısa bilgiler vereyim demiştim. Buenos Aires için. Bu Güney Amerika'nın Paris'i deniyor. Buenos Aires'e ve La Recoleta mezarlığındayız. Arjantinlilerin Evita'sı güzelliğiyle olduğu kadar idealleri de hatırlanan müzikaller yapılan First Lady Eva Perón'un mezarının da bulunduğu bu Recoleta mezarlığını ziyaret ettik. Arjantin tüm başkanları, Nobel ödüllü yazarlar, Napolyon torunu, şahane sanat eserleri ve bir sürü ilginç hikaye var burayla alakalı. Daha sonra tek tek bunları anlatacağım size. Buradan pek çok görüntü çektim zaten. Recoleta mezarlığı, Buenos Aires'e geldiğinizde kesinlikle uğramanız gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. CNN ve BBC kanalları dünyanın en güzel mezarlığı diye de bahsetmişti burası için.
Eva Perón, Familia Duarte, Eva Perón'un şu anda mezarındayız. Yerin 6 metre güvenlikten dolayı yerin 6 metre altında yatıyor. Her an herkes buraya gelip çiçekler koyuyor. Eva Perón'la ilgili ayrıntılı pek çok bilgi vermek istiyorum. Uygun bir yere geçince sizinle paylaşmış olacağım. Bu mezar Sarmiento ailesinin mezarlığı. Eski bir eğitimci ama çok önemli bir eğitimciymiş. Arjantin tarihinde önemli biri ve eski komutanmış. İlginç bir yer. Çok sessiz, biraz ürkütücü. Gece herhalde hiç gezilmez burada. Yine Hilario Lagos ailesi diyor. Eskiden buraya girişte herhangi bir para alınmıyormuş. Ancak bu kadar rağbet görünce şimdi cüzi de olsa bir miktar para verip girmek gerekiyor. Son 2 senedir bu şekilde. Girişin 15 dolar olduğu söylentisi var. Yine burada içeride bir mezarlık var. Ürkütücü. Yine buradaki mezarlıklar ve yerin altında ailenin diğer üyeleri. Arjantin'de önemli bir boksörmüş. Onun mezarı. Luis Angel Firpo. La Recoleta mezarı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi vereceğim. Şu an biraz sessiz olmak gerektiği için burada konuşamıyorum. Ama ayrı bir yerde bu burayla alakalı böyle bazı enstantaneler var. Anlatılan pek çok hikaye var. Biraz onlara değineceğim. Her yer mezarlık. Ancak böyle burnuma ağır kokular da gelmiyor değil. Kül kokusu gibi. Bazı bilgiler vereceğim çünkü ilginç. Burada ölüler kimyasallarla korunuyormuş. O nedenle pek çoğu bozulmamış. Yani üst üste katman şeklinde gömülüyorlar. Eski ölenlerin üzerine ailenin diğer ölen bireyleri gömülüyormuş. Bazı mezarlar katman şeklinde ve merdiven ya da boşlukta aşağıya kadar derin kazılmış şekilde. Oralardan da küçük çekimler yaptım zaten. Göreceksiniz vlogda. Hatta bazı mezarların içi ev gibi tozlu, fotoğraflar çerçeve içinde. Mumluklar falan var. Ve şimdi çok önemli bu bazı trajik hikayeler anlatıldı burayla alakalı. Mesela sanki sanat galerisinde geziyor gibisiniz mezarlıkta gezerken. Rufina Cambaceres diye zengin bir ailenin kızı da burada yatıyormuş. Babası Buenos Aires'in ünlü simalarından yazar ve politikacıymış. Onunla ilgili bir şey anlattılar. 4 yaşındayken tüberkülozdan ölüyor ve Rufina yetim kalıyor babası öldükten sonra. Ve yetim kalan Rufina için şunu anlattılar. Buenos Aires'in en gözde genç hanımlarından bir tanesi oluyor. Sonrasında bir müzikale gitmeye hazırlanırken ölüyor. Öldüğünü zannediyorlar. Aslında ölmemiş ve yanlışlıkla canlı mezara gömmüşler. Kalp krizi geçirdiğini düşünüyorlar. Tabuta konuyor. Fakat sonrasında küçük ev şeklinde olan motelin içine yerleştirdikten sonra cenazeden bir gün sonra mezarlığın aslında tabutun hareket edip etraftaki tırnak izlerinden aslında ölmediğini anlıyorlar. Böyle hala onun ruhunun burada gezdiğine inanılırmış. Bu da böyle ilginç buradan bir hikaye. Napolyon'un torununun burada yattığını söylemiştim. Pek çok önemli komutan, Arjantin tarihinde önemli kişilikler. Recoleta mezarlığının gezimizin burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çağdaş Güzel Sanatlar Müzesi'ne geldik. Monet, Rembrandt gibi çok ünlü ressamların eserleri var. Kısa çekimler yapmak istiyorum. Francisco de Goya'nın bir eseri var burada. Yine Francisco de Goya Lucientes. Muhteşem tablolar. Francesco Guardi bir eseri. Niccolo Pisano'nun eseri bu da yine. Şu anda La Boca semtindeyim. La Boca, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in en ünlü mahallesi. Bu arada kalabalık olduğu için maske takmıştım. Maskeyi çıkartacağım şimdi. Şu anda müsait ortam. Burası La Boca İtalyanca nehir ağzı demek. Ve rengarenk evleri, orijinal. Hem ünlü hem de böyle pek çok burada İtalyan göçmenlerin evleri varmış. Bu gördüğünüz evler batık ve eski gemilerin saçlarından inşa edilmiş. Rehberimiz o şekilde anlattı ve tekne boyası ile alaca renkli bir şekilde boyanmışlar ve evlerin güzelliği anlatılmaz gerçekten. Şimdi buraya gelmeden önce aslında başlamalıydım çekime. Şimdi tekrar o tarafa geçeceğiz. Buenos Aires'in hareketli ve renkli kimliğe sahip olan bir bölgesi La Boca. Aslında Arjantin tangosunun da buradan çıktığı söyleniyor. Burada yine bir eğlenceli grup var. Tango yapan bir çift vardı. Onu çekiyorlar. Sanıyorum İspanyol bunlar. Buranın
özelliği çok hareketli bir kimliğe sahip olması ve buraya gelen turistler mutlaka buraya uğramadan geçmiyorlar. Cıvıl cıvıl insanlar, sokaklarda tango yapan çiftleri görmeniz mümkün. Müzik sesleri arasında dolaşırken bir taraftan da tango yapan çiftleri izlemek hakikaten çok keyifli ve birazdan ben pek çok çekim alacağım dans yapan çiftlerle ilgili. Buranın derisi meşhur. Evet, burada deri var. Deri satan bir mağaza var. Bu bölgeye Caminito. Caminito bir Arjantin tangosu da güzel bir şarkı. Caminito da diyorlar bu bölgeye. Dediğim gibi tangonun doğduğu yer. Caminito adlı yaya sokağı ve Caminito pazar yeri demek aynı zamanda. Burada Papa, Maradona ve pek çok ünlünün heykellerini görmeniz mümkün. Son olarak ise tarihinden de bahsetmek istiyorum. 1882 yılında genel bir grev olmuş La Boca ve Arjantin'den bağımsızlığını ilan etmiş. Ve isyancılar Ceneviz bayrağını göndere çekmişler. Asıl ilginçlik burada başlıyor. Kısa süre sonra bayrak bizzat Arjantin Devlet Başkanı tarafından yırtılmış. Arjantin'in genel tarihinde 1810-1816 yılları arasında kısaca değinmek istiyorum buraya. Çünkü İspanyol sömürgelerden San Martin sayesinde kurtulmuşlar az önceki anlattığım olayda. Ve onların Kurtuluş Savaşı'ndaki öncü kahramanları da San Martin olmuş. Bu arada La Boca semti futbol severler tarafından dünyanın en ünlü futbol takımlarından Boca Juniors'ın yani bu şeker kutusuna benzeyen futbol stadyumu La Bombonera ile meşhur. La Bombonera şeker kutusu demekmiş. Burası Maradona, Messi gibi futbolcuların çıktığı mahalle aynı zamanda. O nedenle de çok ünlü. Evet, hediyelik eşyaların olduğu yere girdik şimdi. Büyük bir stadyum var. La Boca Stadyumu. Buraya gelirken gördük. İnsanlar hususi buraya forma almak için geliyorlar. İşte Maradona, Messi forması almak için böyle hediyelik eşyalar var. Buna 5000 peso dediler. 5000 peso. 5000 peso yaklaşık ne yapar? 25 dolar yapar. Gerçek deri ve gerçekten ucuz. Bana elbette olmayacak ama. Hayır, çok güzel oldu. Burada alpaka yününden böyle ceketler var. Alpaka Peru'da gittiğimizde de görmüştük. Böyle alpaka yünleri çok meşhur ve çok sıcak tutuyor. Hem ince ama çok pahalı. 12.500 peso diyor. Dulce de leche buranın meşhur bir tatlısı. Karamelli böyle şekerli bir tatlı. Benim çok aram yok. Çok sevmiyorum karamel tadını ama gelenler mutlaka yemeden gitmiyor. Dulce de leche. İşte o stadyumun adı ve mahallenin adı La Boca. Her yerde tişörtler var. Bunlar buranın meşhur mate çayları. Bunlar böyle hediyelik mate çayı götürülebilir. Güzel bir çay. Bizim Peru'da içtiklerimize benziyor değil mi Banu? Evet. Oradaki biraz sanki kafa bulduruyordu. Bunlar ne kadarmış? 3000 peso. 7.000. O 7.000 mi? Galiba 7.000. Evet, 7.000 peso. Gayet pahalı. Thank you. La Ventana Barrio de Tango'da bir gece var bugün ve burada tango gecesini izleyeceğiz. Yemekli, çok hoş bir akşam. Buranın ünlü bir mekanıymış. Birazdan hoş bir tango gecesi izleyeceğiz. La Ventana.